yıldızlarından bile daha çok tanınan, çektiği belgesellerle 500 milyondan fazla kişi tarafından izlenen Avustralyalı ünlü timsah avcısı Steve Irwin. 50 yıl önce Steve Irwin'in ailesi Avustralya'nın timsahların çok bol olduğu Queensland eyaletine taşınarak burada küçük bir sürüngen parkı açmışlar. Steve ailesine ait bu parkın içinde kaplanlarla, kengurularla, timsahlarla büyümüş, ilk zehirli yılanını 6 yaşındayken yakalamış. Timsahları çok seven Steve Irwin, insanların timsahlardan tiksindiklerini, korktuklarını, hatta yok olmalarını istediklerini fark ederek timsahları insanların kabullenmesi için kendisine timsah avcısı denmesini istemiş. Steve eşi Terry ile birlikte tam 30 yıl önce ailesinin işlettiği bu timsah parkını devralarak burasını dünyada eşi ve benzeri olmayan bir vahşi yaşam parkı haline getirmiş ve ismini de Avustralya Hayvanat Bahçesi olarak değiştirmişler. Bugün Avustralya Hayvanat Bahçesi'nde 1200'den fazla hayvan yaşıyor. Avustralya Hayvanat Bahçesi'nin içinde de dünyada eşi benzeri olmayan bir de hayvan hastanesi yer alıyor. Bu hastane Avustralya kıtası içindeki hastalanmış, yaralanmış, öksüz kalmış vahşi hayvanları tedavi ediyor. Her ay bu hastaneye 8.000 yaralı hasta geliyor. Yine bütün yaralı koalalar da bu hastanede tedavi ediliyor. Belgesellerden kazandığı paraları ve ünü vahşi hayvanlar için harcayan Steve, yardım ve koruma programlarıyla bütün dünyanın dikkatini yok olmakta olan vahşi hayvanlara çekmiş. Güney Afrika'ya giderek soyu tükenmekte olan gergedanlar, filler ve aslanlar için ormanları koruyan Karamamba kadın savaşçılarına destek vererek Karamamba kadın savaşçılarının isimlerini bütün dünyaya duyurmuş. Karamamba kadın savaşçıları bugün 7/24 ormanlarını ve orada yaşayan vahşi hayvanlarını kaçak avcılara karşı koruyorlar. Kamboçya'daki filler yemek aramak için yoksul köylere saldırınca köylüler neredeyse bütün fil soyunu yok etmişler. Steve Irwin Kamboçya'ya giderek fillerin katledilmesini durdurmuş ve filleri öldürmek yerine acı bibere batırılmış ipler kullanılması konusunda köylüleri ikna ederek bütün dünyadan köylülere ilk yardım yapılmasını sağlamış. Avustralya'daki gri köpek balıklarının sadece 1000 tane kaldığını, Sumatra adasında derisi için avlanan kaplanların sayılarının da 350'nin altına düştüğünü bütün dünya yine Steve'in sayesinde fark etmiş. Sayıları 6.000'in altına düşmüş Afrika çitaları, sadece 400 tane kalan Kenya gergedanları ve 20 ton ağırlığındaki balina köpek balıkları da Steve'in yardım ve koruma programında. Steve Irwin'in insanlığa yaptığı en büyük proje ise bunların hiçbirisi değil. Steve Irwin, Avustralya'nın en tepesindeki uç noktada tam 130.000 hektarlık bir eşi ve benzeri olmayan, insanlığın bugüne kadar hiç bilmediği ve karşılaşmadığı bir ekosisteme sahip vahşi hayvanları koruma alanı yarattı. Yangın risklerine karşı çok özel metotlarla korunan bu özel koruma alanı yağmur ormanları, sulak ormanlar ve savanlardan oluşuyor. Bütün dünyada soyu tükenmekte olan vahşi hayvanları oraya getirerek yeniden yaşama şansı verdiği bu özel koruma alanındaki bahar ormanlarından birisi o kadar benzersiz ki türünün tek örneği. Bu özel koruma alanında tuzlu su timsahları, kamçıva tozları, boğa köpek balıkları ve sayıları kritik derecenin altına düşmüş mızrak dişli köpek balıkları dünyanın her yerinden gelen bilim adamları tarafından çok yakından takip ediliyor. Yine bu özel alanda palmiye kakadusundan piton yılanına kadar dünyada nesli tükenmekte olan birçok nadir türlere burada yaşama ve çoğalma şansı veriliyor. 35 farklı ekosistemi destekleyen bu vahşi alandaki bazı hayvanlar sadece Avustralya'ya, bazıları da sadece Yeni Gine'ye ait. Steve sayesinde hiç bilinmeyen yeni bir kaplumbağa türü de keşfedilmiş. Mercan kayalıklarında çekim yaparken bir vatozun saldırısına uğrayan Steve Irwin bütün vahşi hayvanları öksüz bıraktı ve isteği üzerine külleri Avustralya Hayvanat Bahçesi'ne serpildi. Avustralya hükümeti Steve Irwin'in ölümünün ardından Steve'in vahşi hayvanları getirerek orada yaşama şansı verdiği 130.000 hektarlık vahşi yaşamı koruma alanını ve yönetimini Steve'in eşi ve 2 çocuğuna hediye etti. Avustralya hükümetinin bunun açıklamasının hemen ardından büyük bir maden şirketi bu vahşi koruma alanında çok kıymetli madenlerin varlığını açıklayarak hak iddia etti ve Steve'in dul eşiyle maden arasında 6 yıl süren ve milyonlarca dolara mal olan büyük bir savaş başladı.
Steve'in eşi Terry büyük bir kampanyayla 6 yıl süren savaşın ardından mahkemeyi kazandı. Avustralya hükümeti Terry'nin mahkemeyi kazanmasının ardından sadece buraya ait çok özel bir kanun çıkartarak insanlığın geleceği adına değiştirilemez hükümlerle bu bölgeyi sonsuza kadar koruma altına aldı. Şu anda bu bölge mercan kayalıklarından bile daha güvencede. Steve Irwin'in eşi ve çocukları şu anda hem Avustralya Hayvanat Bahçesi'ni hem de vahşi yaşamı koruma alanını yönetiyorlar. Ve Avustralya Hayvanat Bahçesi.
Avustralya Zoo'nun içi gerçekten çok etkileyici, inanılmaz büyük, her yer harika, bitki örtüsü müthiş, çok çeşitli hayvanlar var. Hava inanılmaz sıcak, 35 derecenin üstünde şu anda her yer yanıyor. Yalnız bütün hayvanları görebilmek için özel turlara katılmak gerekiyor. Hem alan çok büyük hem de o hayvanların ürkmemesi için. Özellikle çocukların katılamayacağı bazı turlar var. Biraz sonra o tura katılacağım.